Merhaba. Bugün vücudun adeta kendi damarlarına savaş açtığı, adını bir Türk hekimden alan ve pek çok sistemi aynı anda etkileyebilen o gizemli hastalığı konuşacağız, Behçet. Gelin bu karmaşık sendromu, tanımından en güncel tedavi yaklaşımlarına kadar tüm yönleriyle sistemli bir şekilde mercek altına alalım. Yol haritamızda oldukça net. İlk olarak Behçet hastalığı tam olarak nedir? Tarihsel kökeni nereye dayanır? Buna bakacağız. Sonra bir hekimin aklına acaba Behçet mi sorusunu getiren o temel klinik belirtileri inceleyeceğiz. Üçüncü adımda hastalığın sadece görünenin ötesine geçip ne kadar ciddi sistemik komplikasyonlara yol açabildiğini göreceğiz. Dördüncü bölümde beyin ve ruh sağlığı üzerindeki pek de konuşulmayan etkilerini ele alıp son olarak da güncel tanı ve tedavi yöntemleriyle analizimizi tamamlayacağız. O zaman her şeyden önce bu hastalığın ne olduğunu bir tanımlayarak başlayalım. Adını nereden aldığını ve tıp dünyası için ne anlama geldiğini tarihsel bir çerçevede ele almak en doğrusu olacak. Behçet hastalığını anlamanın anahtarı aslında tek bir kelimede saklı. Vaskülit, yani kan damarlarının iltihaplanması. Şöyle düşünün, vücudumuz bir şehir, kan damarları da bu şehrin her noktasına uzanan yollar. Vaskülit, bu yolların tamamında, kontrolsüz bir yangın çıkması gibi bir şey. İşte bu yaygın iltihap, hastalığın neden tek bir organla sınırlı kalmayıp tüm sistemleri etkileyebildiğinin temelini oluşturuyor. Peki bu karmaşık tabloyu ilk kim bir araya getirdi? Hikaye 1924 yılında Türk dermatolog Doktor Hulusi Behçet'in o dönemin tıp kitaplarında yeri olmayan belirtiler gösteren bir hastayla karşılaşmasıyla başlıyor. Yıllar süren titiz gözlemlerden sonra 1937'de diyor ki, bu bildiğimiz hastalıklardan biri değil, bu yeni ve özgün bir hastalık. Ve bu çabaları vefatından hemen önce 1947'de Uluslararası Dermatoloji Kongresi'nde meyvesini veriyor. Sendrom tıp literatürüne Morbus Behçet olarak, yani onun adıyla geçiyor. Tamam, hastalığın tanımını ve tarihini anladık. Şimdi gelelim işin pratik kısmına. Bir hekimin karşısına oturduğumuzda Behçet tanısını akla getiren o kilit klinik belirtiler nelerdir? Hadi onlara bakalım. Bakın, Behçet tanısında en kritik nokta şu. Elinize bir kan tahlili alıp üzerinde Behçet pozitif yazan sihirli bir sonuç görmüyorsunuz. Tanı daha çok bir yapbozun parçalarını birleştirmeye benziyor. Hekim, bir dedektif gibi farklı klinik belirtileri bir araya getirerek o büyük resmi, yani hastalığın kendine özgü örüntüsünü ortaya çıkarmak zorunda. İşte bu klinik örüntü, uluslararası tanı kriterleriyle standart hale getirilmiş. Tanı algoritmasının merkezinde, yani olmazsa olmaz kriter olarak, bir yıl içinde en az 3 kez tekrarlayan ağız içi yaraları, yani aftlar yer alıyor. Ama tabii ki bu tek başına yeterli değil. Bu ana bulguya ek olarak tekrarlayan genital ülserler, spesifik göz veya cilt lezyonları ya da pozitif Paterji testi gibi bulgulardan en az ikisinin daha eşlik etmesi gerekiyor. Ancak Behçet hastalığının kliniği bu tanı kriterleriyle sınırlı kalsaydı belki de bu kadar ciddiye alınmazdı. Asıl tehlike, iltihabın derine inerek hayati organ sistemlerine hedef aldığı durumlarda ortaya çıkıyor. Şimdi hastalığın bu daha tehlikeli yüzüne, yani sistemik komplikasyonlarına odaklanalım. Şimdi konuyu somutlaştırmak için size bilimsel bir makaleden alınmış gerçek bir vaka sunumu aktarmak istiyorum. Hasta doktora gidiyor ve diyor ki, yaklaşık 1 aydır bacaklarımda şişme var. İlk bakışta oldukça yaygın, pek çok sebebi olabilecek basit bir durum gibi duruyor, değil mi? Fakat bu basit semptom aslında bir buzdağının görünen yüzüymüş. Yüzeyin altında çok daha büyük, çok daha ciddi bir patoloji gizleniyormuş. Bu vaka, Behçet'in ne kadar sinsi olabileceğinin ve beklenmedik şekilde hayati organları hedef olabileceğinin çarpıcı bir örneği. Bacaklardaki o şişlik meğer ciddi bir böbrek komplikasyonunun ilk işaretiymiş. Bu hastada altta yatan sorunun adı amiloidoz. Amiloidoz, Behçet gibi vücudun sürekli iltihapla savaştığı kronik hastalıkların uzun vadeli bir sonucu olabiliyor. Vücut, bu bitmek bilmeyen savaş sırasında ortaya çıkan ve amiloid denen anormal bir proteini temizleyemiyor. Bu protein de organlarda, özellikle böbreklerde birikerek adeta onları boğuyor ve zamanla organ yetmezliğine kadar götürebiliyor. Behçet'in etkileri sadece fiziksel organlarla da sınırlı kalmıyor. Şimdi hastalığın belki de en az konuşulan ama yaşam kalitesini derinden etkileyen bir yönüne, yani beyin ve ruh sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanacağız. Peki, sizce Behçet hastalığı sadece bedeni mi vurur? Beynimiz ve psikolojimiz bu savaştan tamamen muaf mıdır?
Gelin bilimsel veriler ne diyor ona bakalım. Durumun bundan çok daha karmaşık olduğunu göreceksiniz. İşte bu grafik, durumun psikiyatrik boyutunu çok net bir şekilde özetliyor. Yapılan bir klinik çalışmanın sonuçlarına göre, Behçet hastalarının depresyon ölçeklerinden aldıkları puanlar, sağlıklı kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek. Bu rakamlar, kronik ve öngörülemez bir hastalıkla yaşamanın getirdiği psikolojik yükün somut bir kanıtı aslında. Ama mesele sadece psikolojik yükten ibaret değil. Hani en başta vaskülit demiştik ya, damar iltihabı. İşte o iltihap bazen doğrudan merkezi sinir sistemini, yani beynin ve omuriliğin kendisine hedef alabiliyor. Bu durum hastalığın en ciddi formlarından biri olan ve nöro-Behçet sendromu olarak adlandırılan özel bir klinik tabloya yol açıyor. İşte bu MR görüntüsü de nörobehçetin neye benzediğinin somut kanıtı. Görüntüdeki o parlak beyaz lekeler var ya, işte onlar beynin derin beyaz cevherinde, yani milyarlarca sinir lifinin iletişim kurduğu o kritik bölgedeki aktif iltihap alanlarını gösteriyor. Bu, hastalığın beyinde neden olabileceği yapısal hasarın doğrudan bir görseli. Peki, tüm bu karmaşık klinik tabloları gördükten sonra gelelim en önemli soruya. Tıp profesyonelleri bu zorlu hastalığı teşhis etmek ve kontrol altında tutmak için hangi araçlara sahip? Nasıl bir strateji izliyorlar? Tanısal araçlar arasında belki de en ilginci Paterji testidir. Adımları çok basit. Doktor ön kol derisine steril bir iğneyle küçük bir çizik atar. Normal bir insanda bu küçük travmanın birkaç saat içinde iyileşmesi beklenir. Ama Behçet hastalarında 24 ila 48 saat sonra o bölgede iltihaplı, sivilce benzeri bir kabarıklık oluşur. Bu ne demek? Vücudun en küçük bir uyarana bile aşırı bir iltihapla yanıt verdiğinin göstergesi. Tedaviye geldiğimizde ise altını en kalın kalemle çizmemiz gereken nokta şu. Mevcut yaklaşımımız bir kür değil. Yani hastalığı tamamen yok edemiyoruz. Bu bir yönetim stratejisi. Amaç, bağışıklık sisteminin bu aşırı tepkisini ve yarattığı iltihabı baskılayıcı tedavilerle dengelemek ve böylece uzun vadede organ hasarını önlemek. Elimizdeki tedavi cephaneliğinde 3 ana silah grubu var diyebiliriz. Akut alevlenmelerde, o yangını hızla söndürmek için yüksek doz kortikosteroidler kullanılır. Uzun vadeli kontrolde bağışıklık sisteminin genel aktivitesini düşüren immünosüpresanlar devreye girer. Eğer bu tedaviler de yetersiz kalırsa, o zaman iltihap mekanizmasındaki çok spesifik bir moleküle hedef alan biyolojik ajanlar gibi daha akıllı ve hedefe yönelik tedaviler kullanılır. Şunu düşünün, gözü, deriyi, eklemleri, damarları ve bazen de beyni aynı anda etkileyebilen bir hastalığı tek bir hekimin yönetmesi mümkün mü? Elbette değil. Etkin bir tedavi, bir orkestra şefi gibi çalışan romatoloğun liderliğinde, dermatolog, göz doktoru, nörolog gibi farklı uzmanların oyun içinde çalıştığı multidisipliner bir ekip çalışmasını kesinlikle zorunlu kılıyor. Ve tüm bu anlattıklarımız bizi son ve en temel soruya getiriyor. Bu kadar çok yönlü bir hastalıkla mücadele ederken sadece ağızdaki yarayı ya da bacaktaki şişliği değil, bir bütün olarak insanı ele alan holistik, yani bütüncül bir yaklaşım aslında ne kadar kritik. Behçet hastalığının yönetimi belki de en çok bize modern tıbbın bu temel felsefesini hatırlatıyor. Hasta, semptomların bir toplamı değil, bir bütündür.